Hayatımda ilk kez business class olarak uçacağım. Şurada oturduk. 1560 lira tutmuş. Haberiniz olsun. Ekmek kruvasan arz eder misiniz? Bak dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sigara izmariti yok ya. An itibariyle business class yolculuğumuz başlayacak arkadaşlar. Vlog mu şu anda? Evet, vlogdayız. Uçuşumuz başladı. Uçuşta şöyle internetiniz de var arkadaşlar. Bak dünyada hiçbir yerde bu paylaşımı göremezsin ya. Şimdi uçuşta neler veriyorlar? Böyle bir tane çanta var. Çantanın içinde artık buradayız. Uzanabiliyorsunuz. Ayaklarınızı komple uzatabiliyorsunuz. Bebek de suya giriyor ama çok soğuk gerçekten. Bugün Allah korusun başına bir şey gelse İstanbul'un. Japon. Tanır mısınız abi? Japon Hamza da buradaymış. Selamlar, selamlar, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Ben bomba gibiyim. Vallahi açıkçası saçlarım iyice uzadı. Kiloyu da güzelce verdim. Şu an 75 kilo civarına düştüm. Müthiş bir Asya'da 3 ay geçirdim. Çok keyifli. Şu anda da Bali'de kaldığım otelden sizlere sesleniyorum. Artık Asya'da sezon finali yapıyoruz arkadaşlar. Bu demek değil ki 3 gün sonra ya da bir hafta sonra video gelmeyecek. Gelecek ama farklı bir kıtadan, farklı bir ülkeden sizlere sesleniyor olacağım. Belki de Türkiye'deki çekimlerle devam edeceğim. Çünkü ben bugün itibariyle Türkiye'ye uçuyorum ve sizlere bir sürprizim var. Sizlere sürprizim nedir arkadaşlar? Hop, videoyu durduruyorum arkadaşlar. Selamlar, neredeyiz? Şu an Tayland'dayız. Siz Bali İstanbul uçak videosunu izlerken ben bir aydır aslında Tayland'da Koh Phangan'dayım. Burada bir inzivaya çekildim. Meditasyon yapıyorum, uyuyorum, düzgün besleniyorum, spor yapıyorum, kendime bakıyorum. Zihnen yorulduğum durumları düzeltmeye çalışıyorum vesaire. Güzel bir süreçten geçiyorum aslında Koh Phangan'da. Çok iyi geldi. Umarım sizlerin de bir gün yolu buraya düşer. Zaten burayla ilgili videolarımız da gelecek ilerleyen tarihlerde. Sizlere bir iyi, bir tane de kötü haberim var. Aslında bir tanesi çok iyi, diğeri de azıcık kötü bence. Neymiş bu? Önce kötüyle başlayayım arkadaşlar. Bundan sonra aranızda haftada sadece bir kez olacağım. Yani pazar günleri 11'de YouTube'da kahvaltıda beni görmeye devam edeceksiniz. Yeni ülkeyle, yeni insanlarla, yeni kültürlerle anlatmaya devam edeceğiz. Çarşamba saat 8 iptal arkadaşlar. Neden iptal ettiğimi de iyi haberle duyurmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte bence aranızda, ben eminim beni izlerken kendi potansiyelinin farkında olanlar, kendi potansiyelini tamamen farkında olup hiçbir şey yapmayanlar, kendi potansiyelinin farkında olup ortada kaybolmuş olanlar, kendi potansiyelinden uzaklaşan insanlar var aranızda. Sosyal medyayı yapabilecek, e-ticaret yapabilecek, Instagram'da, YouTube'da iyi izlenebilecek gerçekten çok yetenekli insanlar var fakat yol haritalarını kaybetmiş bir şekilde şu anda sadece beni izliyorlar ya da başkalarını izlemeye devam ediyorlar kendileri yapmak yerine. O yüzden Sezer Yılmaz Akademi'yi kuruyorum. Hepiniz bu arada akademimize hoş geldiniz. Aşağıda açıklamalarda sayfam var. Instagram'dan takip edebilirsiniz. İlk webinarımız 30 Ocak'ta ücretsiz şekilde sizlere sunulacak. Zaten bunların açıklamalarını ilerleyen günlerde hem akademi tarafında hem web sitesi tarafında hem de YouTube'da duyuracağım. Ücretsiz olacak. Katılın bu webinara. Ama daha sonrasındaki eğitim ücretli olacak. Cüzi rakama da olan var, uç rakamlara da olan var. Neden uç dediğimi de o zaman anlattığımda anlarsınız. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Bu akademiye şu anda gelenler gerçekten potansiyeline ulaşabilecekler. Neyin yanlış yaptıklarını görebilecekler. Ben bunca yıldır 4-5 senedir sosyal medyadayım. Instagram 1 milyon oldu. İşte YouTube'da şu an Türkiye'de izlenen en çok seyahat kanallarından bir tanesi olduk. Çok güzel arkadaşlarımız var. Onlar benden de başarılı. Onları izleyerek de ben bu başarıyı sağladım. Şimdi bu saatten sonra da ben de öğrendiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım bu akademide. O yüzden takip edebilirsiniz. Şimdi Bali İstanbul uçak videosuyla devam edelim. İlerleyen günlerde beni yine böyle ara ara göreceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bugüne kadar hep destek oldunuz. Destek olmaya da devam ediyorsunuz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Bir tane yorum, bir tane beğeni, bir tane de hype yaparsanız bu video üzerine çok çok sevinirim. Hepinize Tayland'ın Koh Phangan adasından sevgiler. Ben kendime çok iyi bakıyorum, hiç merak etmeyin. Emin olun bomba gibi geri dönecek videolarla. Haftada bir olması da aslında tarihleri de yakınlaştıracak. Kızıyordunuz bana çok geriden geliyor diye. Onu da kaldırmış olacağız böylelikle. Haydi iyi seyirler. Hayatımda ilk kez 13 saatlik yolculuğu business class olarak uçacağım. Ve bunları da kendi millerimle aldım. Hatta biraz da üstüne ekstradan para verdim. Nasıl oluyor anlatıyorum. Türk Hava Yolları sitesine giriyorsunuz. Eğer miliniz varsa arkadaşlar. Keşke bu videonun sponsoru Türk Hava Yolları olmuş olsaydı da ben size onlar sponsor oldu deseydim daha mutlu olurdum açıkçası. Çünkü bu işi yapıyorum. Birilerinin bizlere destek olması çok çok önemli oluyor bu sektörde. Ama belki ilerleyen dönemde. Çünkü zamanında Sri Lanka'da oldular. Yine teşekkür ederiz. Burada da hainlik yapmayalım. Olanı da söylemek gerekiyor. Bu yolculuğumda 55 bin, 60 bin mile yakın bir şeyim vardı. 65 bin mildi business class. Ekstra üzerine 8 bin TL ödemeniz gerekiyordu. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Bali'de bazı opsiyonlar var. Kimisi 90 milyon onların parasıyla 250 bin TL. Kimisi 200 bin TL civarında. Bu almış olduğum bilet 200
250-240 bin civarında falandı. Sizler de bunu alabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi yolculuğumuza başlamadan önce bugün neler yaptık? Bizim dedim bir şeyler yememiz lazım. Gittik hemen buranın işte çok ünlü yerlerinden bir tanesi var. Lolas'a gittik. Lolas'ta da işte bir bilardo oynadık. Bir quesadilla yedik. Bir dedik Meksika günlerini anımsayalım. Keyifli bir gün geçirdik. Bir şeyler içtik. Akşam saatleri de 5 oldu şimdi. 5 itibariyle de gideceğim. 1 saatlik havaalanı yolculuğumuz sürecek. Taksiyle gitmeniz burada yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Haberiniz olsun. Yoğun trafikte daha da artabilir. O yüzden riske minimize edin. Yeter. Bali günlükleri yeter bence. 3 aydır Bali'deyim. Yani mümkün mertebe başka ülkelere gittiğimizde çektik ama Bali'yi de yeterince çektiğimi düşünüyorum. Çünkü çok da baymak istemiyorum. Daha önceki videolarım da var. Oradan playlistten izleyebilirsiniz. Çok güzeldi ama sezon bitti. Şimdi ben size uçağın içini, havaalanını ve Türkiye'de yaşadıklarımı göstermek istiyorum. Belki yeni sezonda Türkiye bölümleri de olur. Sürpriz. Göreceğiz. O zaman ne diyoruz? Yolculuğumuz başlasın. Peki sizler ne yapıyorsunuz? Bir tane yorum bırakmayı, bir tane beğeni bırakmayı, bir tane de hype yapmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Abone olursanız da canınız sağ olsun. Olmazsanız da yine canınız sağ olsun. Haydi yolculuğumuz başlasın. Dostlar hüzünlü bir vedanın ardından lounge'a geldim. Buranın Tujuan Lounge denilen bir kısmı var. Eğer Türk Hava Yolları ile business uçuyorsanız buraya girmeye hakkınız oluyor. Şöyle bir alanı var. Yemek alanı, ekmek alanı, içecek alanı. Buradan istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi yiyip içebiliyorsunuz. Sınırsız şekilde uçağınıza kadar böyle yerlerde oturabiliyorsunuz. Tabii lounge'lar normalde çok daha kaliteli oluyor. Bu biraz daha küçük kalmış. Çünkü havaalanı da öyle aman aman büyük değil. Hani bir Singapur, bir Katar, bir Türkiye gibi değil. O yüzden burada bu kadar oluyor. Yemekler farklı çeşitler de var. İsterseniz bak Hint yemekleri tarzında var. İsterseniz bunların kendi özel yemekleri var. İsterseniz daha Avrupa'yı tarzda da yemekler olduğunu ben eminim. Onlara da bakabilirsiniz. Tatlı çeşitleri falan da var. Ya zaten uçakta tıka basa doyacaksınız. Uçakta gelen servisin haddi hesabı yok. İstediğinizi yiyip içebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman hizmette alabiliyorsunuz. Ben bunların hepsini size zaten uçuşta göstereceğim. O konforu da rahatlığı da göstereceğim. Ben hayatımda ilk kez millerimi kullanıp business uçak bileti aldım. Bak ilk kez başıma geliyor. Kaç yıldır uçuyorum öyle düşünün. Çünkü ben hani sürekli farklı hava yollarıyla uçtuğum için mil biriktirmekte pek başarılı değilim açıkçası. Bir de sürekli Türkiye'ye gidip gelen birisi de değilim. Ama bazı arkadaşlarımız var yakinen tanıdığım. Onlar bunu çok rahat şekilde yapıyor. Çünkü Türkiye'ye çok gidip geliyorlar. Böylelikle millerini biriktirip yıldan yıla alabiliyorlar. Benim bu 2 yıllık biriken bir milimden bahsediyorum. O derece yani öyle söyleyeyim size. Bakın bu deneyimi beraber tadalım. Mesela ne varmış? Kremalı, asparagaslı çorba. Yazık lan bu millete. Mercimek yok, kelle paça yok, işkembe yok, ezogelin yok. Asparagusun çorbasını içiyorlar. Neyse Allah'tan şimdi Türkiye'ye gidiyoruz. Kokoreç yiyeceğiz, kelle paça yiyeceğiz. Pesketeryanlığı bıraktım. Keşke bırakmasaydım ama dayanamadım. Yani 45 gün dayandım ama yine de başarısız oldum öyle söyleyeyim. Hadi bir şeyler yiyelim. Size şunu söyleyebilirim. Geldiğim en kötü lunchlardan bir tanesi. Tavuk sate var. Beğenmezseniz bunu yemeyin. Onların şimdi şeyi var, makarnaları. Bu fena değil. Şurada bir tane balık vardı. Ondan tadalım. Yani şu tavuk hiçbir şeye benzemiyor öyle söyleyeyim. Balık gene yenilebiliyor. Fena değil. Yani şahsi fikrim uçağa önceden binip Bali'de lounge'a gelip zaman harcamayın. Uçakta yiyin. Çok daha güzel. Bu yaramaz. Hiç beğenmedim. Kahve istedim. Yulaf sütlü. Yulaf sütü bile yok. Yulaf her yerde var burada. Uçağa geçeceğiz. Evet, an itibariyle business class yolculuğumuz başlayacak arkadaşlar. Onun girişi zaten farklıymış normal girişlerden. Kendimi ilk kez farklı hissettim. Yıllardır süründüm ben, yıllardır süründüm. Ama o sürünmek de beni mutlu ediyor. Önemli olan uçağın içinde olmak arkadaşlar. Hani business uçmuşsun çok fark etmiyor ama güzel be. Şimdi şöyle sana ait bir yer olması çok güzel. Karşında bir ekran var. Buradan hizmet ediyor arkadaşlar sürekli size. Sağ olsunlar selam da verdiler, tanıyorlarmış. Burada uzanıp yatabilirsiniz zaten belli bir süre sonra. Ben yiyeceğim içeceğim. Size göstereceğim neler oluyor neler bitiyor. Ondan sonrasında zaten bir yatışa geçeceğim. 9'u 10 geçe kalkacak uçak. Sabaha karşı 5-6 gibi varacağız İstanbul'a. O süre zarfında da işte ben size elimden gelen her şeyi göstermeye devam edeceğim. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim size. Uyumak çok iyi geliyor. Çünkü Asya gibi uçuşlarda jet lag olma olasılığınız ya da Amerika'ya gittiğiniz uzun uçuşlarda uyuduğunuzda bir gün kaçırmış oluyorsunuz komple. Ama böyle uyuduğunuzda normal rutine devam edebiliyorsunuz. Öyle de bir durum.
Enteresan. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. İlk kez böyle bir şey yapacağım. 13 saat boyunca uçacağım business olarak. Bu deneyim güzel olacak. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Işığı da yaktım. Böyle güzel oluyor. Boarding completed. Ne diyor? Yani uçuş tamamlandı diyor. Haydi gidelim diyor. Başkasını çekmek yasak uçuşlarda normalde. Ben böyle giderken çekiyorum genelde insanları ama çok fazla yüzlerini tutmamaya çalışıyorum. O yüzden böyle bilginiz de olmuş olsun. Şimdi uçuşta neler veriyorlar? Böyle bir tane çanta var. Çantanın içinde terlikler var arkadaşlar. Bunları uçuşta rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Genelde çorap da veriyorlardı ama göremedim. Böyle bir tane battaniye tarzı örtünüz var. Başka da burada bir şey yok. İçeceğinizi söylüyorsunuz. Yemek seçimi falan olacak birazdan. Şef geliyor zaten. Şef size bir şeyler soruyor. Yani restorana gelmiş yataklı bir restoran düşünün. Sürekli ara ara diyeyim, sürekli demeyeyim de servis edilen bir sistem. Uçuş gibi değil. Siz arkada ne çekiyormuşsunuz? Yazık lan bize. Şimdi menü geliyor size arkadaşlar. İnişten önce taze sıkılmış portakal suyu, ananas suyu, mango muzlu smoothie, taze meyve salatası, yoğurt, tavuk göğüs, peynir çeşitleri, bal, tereyağı veya pankek gibi şeyler olabiliyor. Taze sıcak ekmekler, kruvasan tarzı, atıştırmalıklar var. Kuru meyve çeşitleri, taze meyveler, karışık kuru yemiş. Çok özledim. Bizdeki kuru yemiş dünyanın hiçbir yerinde yok bu arada. Çikolata, cookie, gurme cips, deniz tuzlu kraker, limonata, meyve suları, meşrubat, kokteyller var. Ev yapımı detoks şeyler var. Sağlıklı çaylar var. Çay, kahve, çikolata var. İnişten önce yani. Farklı kısma gelelim. Menü direkt dilediğin zaman yiyebileceğin deniz mahsulleri var. Kabak çorbası var. Mezeler var. Izgara var. Gindara balığı varmış. Hiç yemedim. Barbekü soslu bonfile var. Sote ıspanak buharda pilavla beraber. Pesto soslu makarna var. Sote mantar var. Limonlu tart, çikolatalı kek. Çok şey var. Yani istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Burada da görselleri falan var zaten. Hani nereden geldiğine dair. Mesela baklava Antep'ten geliyormuş. İşte ezine Çanakkale'den. Ama kurban olayım, bizim ülkenin yemekleri dünyada hiçbir yerde yok. Keşke, şimdi ben burada bir sitem edeceğim. Bu yemekleri bu kadar övmek yerine başka şeylerle de övünsek değil mi? Sadece yemeklerle övünmesek çok daha güzel olurdu bizler için. Ki dünyada kültür, tarih bakımından çok zengin bir topluma sahibiz ve toprağa sahibiz. Yani Mezopotamya, Anadolu, baktığında Osmanlı İmparatorluğu kaç yıl hüküm sürmüş tüm dünyada. Yani bizim bunları anlatmamız lazım. Atatürk, Çanakkale, Mustafa Kemal'in inkılapları, bunları konuşmamız gerekirken biz sadece yemekten bahsedebiliyoruz. Yurt dışındaki insanlar bizim yemeğimiz çok güzel diyebilir. Diğerlerinden de bahsederiz ama gerektiğince tanıtamamışız, gerektiğince anlatamamışız. Öyle destanlar yazılmış ki zamanında. Yani bunları şu an mesela anlatsak sizlere geçer. Adamlara anlatsak salla derler. Çünkü yeterince doğru pazarlama tekniğimiz yok. Bak bakıyorsun mesela dünyada gidiyorsun, restoranları geziyorsun. Lan her yerde Yunan mutfağı var. Yunan mutfağı kim lan? Onu biz yaptık onları. Hani şey demiyorum, hani çaldık ya da onlar bizden çaldı gibi bir ifade yok. Bunlar zaten bizim. Bunlar Osmanlı'dan geliyor. Bunlar yabancı bir toplumun değil. Ama bunu ne kadar biz pazarlayabiliyoruz? Dünyanın her yerine en iyi konumlarda Yunan restoranları var. Bize bakıyorsun, küçücük dönerci açmışız. Küçücük kebapçı. Günü kurtarma amaçlı. Markalaşma yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Flat white geldi, yulaf sütlü. Fena değil. Müthiş değil ama uçaktayız. Bu kadar. Gayet güzel. Hadi bakalım, buradan menüyü seçeceğiz. Sipariş vereceğiz. Onlar getirecekler. İstediğiniz zaman inişten önce ve uçuşta. Hepsinin ayrı kısmı var. Güzel olacak. Hazırsak kalkıyoruz. İstanbul'da görüşürüz. Şimdi uçuşumuz başladı. Uçuşta şöyle internetiniz de var arkadaşlar. 1 GB. Eğer benim gibi klasik üyeyseniz 1 GB internet ve sınırsız mesajlaşma, yani WhatsApp'tan konuşabiliyorsunuz. Eğer Elite ve Elite Plus üstüyseniz sınırsız internetiniz oluyormuş. Onu da yeni öğrenmiş oldum. Haberiniz olsun. Yine garibanın yüzü gülmedi. Yine 1 GB'da kaldı. Neyse, çok paylaşım yapmayacağım. Ama Sezer Yılmaz sayfamı Instagram'dan takip edin. 5 tane ZL. Ama o kadar çok Yılmaz var ki Türkiye'de. Anca bunu alabildik. Teşekkürler. Şimdi önce mezeler geldi arkadaşlar. Burada da zeytinyağı var. Çok güzel kokuyor. Şöyle biraz tabağa dökeceğim. Oldest bread diye en eski ekmek olarak geçiyormuş. Anadolu'da yapılan ilk ekmek. Mayasızmış arkadaşlar. Trabzon ekmeğine benziyor. Abi az önce açıkladı. Şurada kekikle pul biber var. Bunun üstüne attım biraz fazla attım, ama olsun. Oh 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 oh. Vallahi mezeden daha güzeli zeytinyağı. Kekikle pul biber var içinde. Çok güzel olur. Mezeleri tadayım. Patlıcan ezme var. Güzel yemekler ya. Şu ne oluyordu hatırlamıyorum ya. Siz söyleyin bana. Yeşil. Maydanozlu soğanlı bir şeyler var ama güzel baya. Valla deneyim göstereceğim. Canınız çekiyorsa affedin. Helal edin hakkınızı. Bu da kırmızı bir
Şey ama ne bu? Bu da patlıcan, biber. Kırmızı biber. Çok güzel. Mezeler başarılı. Ana yemeği de gelince göstereyim. Ekmek olayı çok iyiymiş ama ya. Abi dedi fazladan ekmek var istersen. Abi dedim ya ekmeği bana sorma dedim. Ben ekmek adamım ya. Şimdi ana yemeğimiz geldi arkadaşlar. Dana bonfile. Bakalım sosuyla beraber nasıl? Et ağızda dağılıyor. Çok güzel. Sos %100 beni tatmin etmiyor. Pilava bakalım. Haldeki pilavlardan sonra, lapa pilavlardan sonra. Bu da biraz onlara benziyor açıkçası. Alamadım bile yani. Fena değil. Yani yemek 10 üzerinden sosundan dolayı 6-7. Mezeler 9-10 civarı. Çok hoşuma gitti. Burada da ıspanak mevcut. Ispanak da yararlı. Güzel. Bilmiyorum ıspanağı günlük hayatta çok tüketiyor musunuz ama ben o kadar fazla yemiyorum. Sırf sağlıksal, iyi hissetmek için yiyorum. Yemek kısmı da böyle arkadaşlar. Afiyet olsun. Ve son öğünümüz geldi. Tatlılar. En sevdiğimiz kısım. Valla baklava var, şambali var. Bu da baklavanın başka bir tarzı mı oluyor artık? Ne oluyor bilmiyorum ismini direkt. Künefenin küçüğü. Bakalım. Nasılmış tatlılar? Önce baklavayla başlıyoruz. Halis Molis Türk tatlısı baklava. Baklava ki cevizli. Tereyağlı güzel ayarında. Benim bildiğim şambali bundan ama belki bununla başka tadı vardı. Fena değil. Küçükken annem yaptığında buna yoğurt tatlısı diyorduk ya. Sonuncusu şöyle göstereyim. Antep fıstıklı. Sona Antep'i saklamıştım zaten. En güzeli bu. Siz de aynını yapıyorsunuz mu ya? Mesela ben küçükken annem şey yapardı. İşte İzmir köfte derler ya. Patatesli köfte. Önce patatesleri yerdim. En son köfteyi bırakırdım. Onu yerdim. Şimdi hala aynıyım bak. Geldim 33 yaşına. En çok beğenebileceğimi en sona bıraktım. İyi ki de öyle yapmışım. Çok güzel. Afiyet olsun. Türk çayı da var ha. İsterseniz benim gibi hayvanlık yapmayın. Çayı da bekleyebilirsiniz. Ama ben bir yemek canavarı olduğum için hızlıca yedim. Çay da güzel be. Ya insan işte alıştığı toplum nasılsa ya da yaşadığı toplum nasılsa ona alışıyor. Yani bunu Asyalı'ya verdiğinde bu ne lan diyor. Ne bileyim Asyalı'ya tereyağlı pilavı verdiğinde mesela şey çok yağlı diyor, ağır diyor. İşte Avrupalı'ya ne bileyim bir şey yedirdiğinde onlar seviyor gerçi bize yakın ol. Hani çok kültürel farklılıklar var ya. Biz mesela rakı içiyoruz Türk olarak. Avrupa'da hiçbir yerde yaygın değil. Hiçbir masada göremezsin. Rakının kültürü farklı mesela. İlginç. Ben de rakı içemiyorum bu arada ya. Zamanında böyle bir kötü bir anım oldu rakıyla. O günden beri rakı içemiyorum. Zamanında da iyi içiyordum. Babamla falan içtiğim dönemler vardı. Arkadaşlarla yemeğe giderdik. 3-4 duble içerdim. Ne kaldı? 2-3 yıldır hiç içemiyorum. Bu bilgiyi ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Bak her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Sessiz sessiz. Bir tane beğeni, bir tane yorum bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yarın, şimdi ben yavaştan uykuya geçeceğim. Film sahneleri falan onları da çekerim sizlere ne yaptığıma dair. Uykuya geçtikten sonra da sabah devam ederiz. Sonra Türkiye'de ben aslında biraz işte yurt dışında ne yapıyorsam onları Türkiye'de de yapmayı istiyordum. Göstermeyi başlayacağım yavaş yavaş. Haberiniz olsun. Türkiye'de gezeceğiz biraz. Çok gezmeyeceğiz ama biraz gezeceğiz. Burası da Business'ın tuvaleti arkadaşlar. Diğer kısımdan farklı olarak kokular falan var normale göre. Biraz daha ışık falan daha iyi. Böyle. Tuvalette bu şekilde. Şimdi yatağı yaptık arkadaşlar. Böyle uzanabiliyorsunuz. Ayaklarınızı komple uzatabiliyorsunuz. Ve böylelikle dediğim gibi o jet lag belasından kurtulmuş oluyorsunuz. Öyle ışığa yakın çıkayım da gözükeyim. Yani çok önemli. Bak çok önemli. Harbi diyorum. Türk Hava Yolları'na buradan sesleniyorum. Bize uzun uçuşlarda, bak kısa da değil, uzun uçuşlarda sponsor olun valla. Şöyle ülkeyi gezen zaten çok adam kalmadı. Geziyoruz, içerik çekiyoruz, tüm Türkiye'yi anlatıyoruz. Destek olun, iyi olur yani. Hani olursa güzel olur, olmazsa da canınız sağ olsun. Biz devam ederiz böyle. Neyse, hadi bakalım. Şimdi dinlenme vakti arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. An itibariyle uyandım. Saatimiz 2'ye 50 geçiyor İstanbul saatiyle. Yaklaşık 1 saat 58 dakikalık uçuşumuz kaldı. Kahvaltı dağıtılıyordu. Onu duydum ben ona uyandım.
Normalde uyanmayacaktım, yemin ediyorum. Hani çünkü Türkiye'ye gidince muhtemelen Zeki abi alacak beni. Zeki abiyle kahvaltıya gidecektik. Ama dedim şimdi her şeyi çekeceğiz dedik. Bunu da çekmemiz lazım. Yani bir nevi sizin için uyandım diyebilirim. Oradan şey diyebilirsiniz ya, atma onu at diyebilirsiniz. Vallahi de öyle. Şimdi kahvaltıda ne var onu göstermek istedim. Meyve geldi önce. Ananas, kavun galiba ikisi de. Çilek, kivi var. Peynir, peynir, cheddar, normal beyaz peynir, domates, salatalık, yoğurdun üstünde muhtemelen bu ananas, böyle bir şey var. Tereyağı var, ekmek var, bal var. Omlet ya da pankek seçeneği var. Ben omlet seçeneğini istedim. Neden olmasın? Ekmek var. Bir tane de portakal suyu söyledim. Uzun asla uçamam. Önce meyveyle açılış yapıyoruz. Mideyi rahatlatalım. Afiyet olsun. Ekmek kruvasan arzu eder misiniz? Şimdi ben bir tane daha ekmek alayım ya. Tabii hangisinden arzu edersiniz? Ondan olsun hadi. Sağ olasın. Ekmeksiz yapamıyorsun. İlgi ve alaka çok iyi. Sürekli geliyorlar, bir şey soruyorlar. Bir şey ister misin? Şu lazım mı? Bu lazım mı tarzında. Baya iyiler. Şurada tuş var. Tuşa bastığınızda zaten gelip size yardımcı oluyorlar. Öyle isterseniz televizyonda izleyebilirsiniz. Kumandayı çıkartıp isterseniz buradan da yönetebiliyorsunuz. Örnek vereyim. Açtım. Geldim. Filmi seçtim. İzle dedim. Tak. Yani izleye basamadım daha doğrusu. Yeni filmler kısmı var. Farklı filmler var. Hepsine bakabilirsiniz. Karate Kid çıkmış. Vay be. Şimdi protein zamanı. Omletimiz geldi. Yanında patates var. Ve yanında da mantar var arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Tadıyorum. Omlet başarılı. Sote mantar da güzel. Patates de güzel. Bence gayet güzel. Hoşuma gitti. Şu güzel. Bir önceki beni çok tatmin etmedi ama bu güzel. Zeytin, domates, salatalık bence bir tık daha iyi olabilirdi. Bunu yiyemedim sütlü ürün olduğu için. Bunları söylesem aslında desem hani sütlü ürün ben işte yiyemiyorum falan, ona göre opsiyon getiriyorlar ama şu an dediğim gibi hani gidince muhtemelen kahvaltıya vesaire gideceğimden dolayı çok zorlamıyorum zaten. Hem sizlere gösteriyorum. Tadıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Ama güzel. Ben şimdi filme geçeyim. Sonra da İstanbul'da görüşürüz havalimanında. Ve an itibariyle uçuşumuzun sonuna geldik. Yaklaşık 12-13 saatlik bir yolculuk oldu. İstanbul'da şu an hava 16-17 derece. Biraz soğuk, tişörtlüyüz. Herhangi bir kışlık kıyafetim yok. Başaracağız, halledeceğiz. Allah'tan da Sezar'ımız var. Kendi markamız. Aşağıda linki bırakıyorum. Bizim ürünlerimizden almak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Güzeldir ürünlerimiz, keyiflidir. Şu anki üstümdeki mesela yeni sezonlardan bir tanesi olabilir yaza doğru. Bilmiyorum, her zaman her şey değişebiliyor anlık olarak. Göreceğiz. Güzel bir uçuştu. Türk Hava Yolları ekibine teşekkür ederim buradan. Yani millerimle almış olduğum bir uçuş olmak yerine böyle inşallah ilerleyen dönemlerde de bize böyle güzel jestler yaparlarsa çok seviniriz. Çünkü biz gezginler olarak en zorlandığımız kısım uçuşlar oluyor. 13-14 saatlik yere geldiğimizde 1-2 günümüz kayboluyor arka tarafta gittiğimizde. Ya bu kötü değil. Ben yine alışkınım böyle durumlara ama olursa çok güzel olur. Çünkü kendi markamızı da anlatmak bizlere gurur verir, mutluluk verir. Çünkü iyi bir hizmet alıyorsunuz burada. Genel itibariyle yemekler konusunda güzeldi. Tek ana yemekte ben sıkıntı yaşadım. O da hani şeyimdir, böyle kılımdır yani. O yüzden 7 puan falan vermiştim. Instagram'da da yazdım ama yine de gayet güzel. Herkes yedi, memnun kaldı. Çevrede de baktım. Sıkıntı yok. Şimdi ben diğer ülkelerde nasıl yapıyorsam ilk gün iniş, havaalanı vesaire onları da anlatacağım. Çünkü aranızda ilk kez belki de yurt dışından Türkiye'ye gelenler olabilir. Ya da ilk kez İstanbul'a gelmiş biri İstanbul'un nasıl bir yer olduğunu merak edebilir. O yüzden biraz sayısal bilgilerle beraber çevresel bilgileri vereceğim. Hatta her zaman diğer ülkelerde yaptığımız sokakların temizliği konusunda da kendi ülkemizi görelim. Neredeyiz, nasılız? Japonya'yı gördük, inanılmazdı. Güney Kore'yi gördük, iyiydi fakat gece hayatına gittiğimizde rezalet bir haldeydi. Hepsini tek tek görmüş olalım. Diğer ülkeleri çekiyoruz. Kendi vatanımızı niye çekmeyelim, değil mi? Çok önemli. Hadi bakalım. İstanbul yolculuğu başlasın. Ve an itibariyle artık çıkışı yaptım. Şu anda İstanbul Havalimanı'nın çıkışına doğru geldim arkadaşlar. Ne yaptık? Önce Türk pasaportumuz olduğu için Türk vatandaşlarının okutarak pasaportlarını geçtiği bir yerden geçtim. O yüzden hiç böyle tekrardan polisi görmenize gerek yok. Pasaportunuzu okutun, geçin. Ondan sonra duty free tarafından geçtim. Sonra bagaj alım tarafına geldim. En sonunda artık çıkışa doğru vardım. İşte hava iste nasıl bilinir, nereden para bozulur, sim kart nereden alır gibi de detayları da çektim ki hani hiç gelmediyseniz buraya ya da yurt dışından ilk kez buralara doğru
doğru gelecekseniz görün diye detayları. Çünkü önemli. Ben her ülkede anlatmaya çalışıyorum burayı. İstanbul Havalimanı özel bir havalimanı. Dünyada hani kaynaklara göre ilk 5'te ya da ilk 10'da yer alıyor. Bence de o civarlarda olsa gerek. Çünkü düşündüğümde Bangkok, Singapur vesaire oralar da çok büyük. Oralara da çok fazla geliyor. Bunun dışında Doha işte yani biz aslında İstanbul olarak Asya ve Avrupa'yı birbirine bağladığımız için 80 milyon insan geliyor. Bunun %78'i uluslararası yolculuklar yaptıkları için yurt dışından geliyorlar. İç hatlardaki uçuşların yüzdesi çok çok düşük aslında baktığınızda. O yüzden burası tamamen dış hatların çalıştığı bir büyük dünya diyebiliriz. İstanbul zaten çok çok büyük biliyorsunuz. 16.2 milyon bir nüfus var 2024 kaynaklarına göre. Hani bunlar ben biraz söylüyorum ama ne kadar resmi ne kadar değil tabii ki de bunun tam kaynağını bilmek çok zor. Çünkü gayri resmi de işte o yani kendini yazdırmamış da biliyorsunuz binlerce insan var İstanbul'da. Eminim dünyanın her yerinde de zaten bu şekilde kayıtsız da insanlar vardır. Umarım da bunun önüne geçilir ki çok fazla göçmenin de kaçak olarak durması sağlıklı değil ülkemiz adına. Bunu netlikle söyleyebilirim. Tüm dünyada bu geçerli. İstanbul Türkiye'nin %31'ini oluşturuyor ekonomik büyüklük olarak. Yani öyle bir şehir ki burası. Bugün Allah korusun başına bir şey gelse İstanbul'un maalesef Türkiye'nin %100'üne yansır. O derece bir büyüklükte ekonomiye sahip ve aynı zamanda buradaki nüfusa da sahip. O yüzden ben size İstanbul'u anlatacağım. Şimdi kim bekliyoruz? Zeki abiyi bekliyoruz. Zeki abi kim? Vize keyfi diyordum. Benim vizelerimi alan kişi. Canlı canlı reklam yapacağım. Valla para isteyeceğim Zeki abiden. Zeki abiden sizler için özel indirim de isteyeceğim. Hani diyeceğim bak vizeye benden gelenler olur, başvuranlar olur. Onlara güzel bir indirim de yaptırıp onunla konuşur zaten alınca. Hadi İstanbul turumuz başlasın. Bak daha bismillah yeni adım attım dışarı. İlk kez daha dışarı çıktım. Görüyorsunuz değil mi sigara? Bak dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sigara izmariti yok ya. Yemin ediyorum yok ya. İnanılmaz ya. Her yere bak yaya geçidine bak. Kurban olayım cennet ülke ama cehenneme çevirmeye çalışan vatandaşları. Yani yazık günah değil mi ya? Dünyada 80 milyon insan geliyor diyoruz havalimanına. Düştüğümüz hale bak. Evet an itibariyle Zeki abiyle buluştuk. Zeki abiyle biz yaklaşık abi kaç yıldır beraberiz ya? 6 yıldır beraberiz. Önce Malta Dil Okulları'yla vizesiyle başladık. Başına bela olduk abinin. Bak o günlerden bugüne geldi saat sabahın 5.30-6'sında havalimanı. Abi hoş geldin. Sen hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun? Eyvallah. Nasıl gidiyor İyiyim, İstanbul? sen nasılsın? Valla şimdi yerleri gösteriyordum ya. Japonya, Kore'ye gittik. Yerleri gösterdim. Tertemiz. Hemen bize geldim. Yaya geçidinde bir sürü izmaritler vardı. Üzüldüm ya. Yani Maalesef. dünyadan 1000 tane, 1 milyon tane insan geliyor buraya. Yaptığımız işlere bak. Neyse. Hoş geldin Hoş Türkiye'ye. gördük. Hoş gördük abi. Sinirlenmiyoruz. Artık bunlara okeyliyoruz. Aynen. Alışmamız lazım. Güzel bir kahvaltı yaparız şimdi. Abi ben sucuklu yumurta istiyorum. Hallederiz. Hallederiz. Şimdi abi az önce dedim ki benim vizelerimi Zeki abi alıyor vize keyfi olarak dedim. Her zaman destek oldu. Sonra dedim ki arkadaşlara bana destek olduysa size de destek olur. Çok da güzel yapar dedim. Hatta dedim canlı fatura keseceğim ona dedim. Canlı reklam yapacağım dedi. Abi şimdi benden gelenlere Sezar 10 koduyla %10 indirimli yap bir kere. Zaten siz ben diğer firmalarla kıyasladığınızda çok yüksek ekstradan bir hizmet ücreti almıyorsunuz. Onu iyi biliyorum ben. Yıllardır çalışıyoruz çünkü. Ama ekstra da bir şey yaparsın Yaparız ya. Sezer. Vallahi Yaparız. aynen yaparsın. Hiç sorun değil. Sabah sabah döneyle uğraştırıyor beni. Hiç sorun Aldık değil. arkadaşlar. Aşağıda sayfaları var yazarsınız. Hani Fransa olur, İngiltere olur, Kanada olur, başka neler? Her yer oluyor galiba. Her yer Avustralya'yı var aldık bizde. zaten. Avustralya var. Bana Avustralya'yı, Kanada'yı Amerika, aldı. İngiltere, Schengen. Hepsi var. Zaten Schengen'de randevu bulmak çok zor. O yüzden kendi başınıza yapmaya kalkarsanız çok zorlanırsınız. Haberiniz olsun. Bir de ilk tecrübenizse zaten kesinlikle kendiniz yapmayın. Bak şahsi fikrim bu. Hani Zeki abiye bile sormadım bu durumu ama gerçekten riskli bir durum abi. İlk red'i belki de ömür boyu onun red almasına Evet, sebep kesin. olabilir. Kesin. Çok riskli. Bilginize arkadaşlar. Hadi biz gidelim sucuklu yumurta yiyelim ya. Özledik. Zeki abi selam söylemek istediklerin var mı? Herkese selamlar. Tüm Türkiye. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Bak direkt Zeki abiyle şu an nereye geldik biliyor musunuz? İkinci köprünün ayağına. Direkt burada Rumeli Hisarı'nın önüne geldik. Sahil bandında yürüyüş yapacağız. Çünkü saat sabah şu anda yani 7'ye yeni geldik. Hiçbir yer açık değil ama balıkçı abiler burada balıklarını tutuyorlar. Günaydınlar. Rastgele. Nasıl var mı balık? Bekliyoruz. Yeni geldiniz. Kaça kadar burada duruyorsunuz? Çıkıyor mu abi? Dur yanına yaklaşayım ya. Afiyet olsun bu arada. Ya eyvallah abi sağ olasın. Bak dünyada hiçbir yerde bu paylaşımı göremezsin ya. Tazecikmiş valla. Adın ne abi? Kerem. Çok memnun oldum. Sezer ben de. Memnun oldum
Ben normalde abi dünyayı geziyorum, içerik üretiyorum. Bugün de İstanbul'a geldim. Gelmişken de buraları çekelim dedik. Saat sabah 7 her gün geliyorsunuz mu abi yoksa ara ara mı? İzinli günümüzde çalışıyoruz normalde. Heh, o İzinli da. günümüzde geliyoruz balık tutmaya. Zamanımızı böyle geçiriyoruz. Yaklaşık öğlene kadar buradasın o zaman. Öğlen 1'e 2'ye kadar buradayız. Kaç kilo çıkıyor? Ya değişiyor. 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 Şu Mesela an kadar ortalama en yüksek ne çıkarttın abi? lüfer Büyük müydü baya? bayağı bir kofan olmuş. Nasıl oluyor yani o? Yani lüferin bir tık büyüğü. Ha büyüğü oluyor. O da böyle bir 30 santim falan var mıdır? Biraz büyük bir 30 Evet. saat. 30 saat. Bayağı iyi abi ya. Ne yapıyorsun abi normalde İstanbul'da? Çalışıyorsun. Nerede çalışıyorsun? Çalışıyorum ya. İsim vermiyoruz. Tamam. İsim. Aa günaydın. Merhabalar. Koşan insanlar da var. Çok iyi. Hayırlı işler abi. Teşekkür Kolay ederim. gelsin. Rastgele. Teşekkür ederiz gevrek Afiyet içine. olsun. Sağ olasın. Eyvallah. Sezer Yılmaz abi YouTube kanalının adı. Tamam. Tamam abi görüşürüz. Bak dünyanın hiçbir yerinde insanlar paylaşmaz abi ekmeğini. İşte ya vatanım diye böyle bayrak asacağım şimdi. O derece oldu. Burada da başka dayılar var. Yine burada tutuyorlar. Artık buradayız. Görüşürüz. Rastgele. İyi, insanların tanıması da güzel oluyor. Çünkü konuşurken zorluk çekebilirdik abi. Ama tanıdıkları için de daha yakın davranabiliyorlar. Bu çok avantaj oluyor. Karga da ekmeğini bekliyor burada. Buradan İstanbul'a hoş geldik abi. Senin getireceğin yer burasıydı galiba. Lokma. Aynen. Benim de sana dediğim yer şurası galiba. Kale denilen yer. Bakarız bakalım. Orası Karadenizli bir abinin olması gerekiyor. Orada çok güzel pişiler, şeyler yapılıyor ama emin değilim tam orası mı. Bakarız abi. Sucuklu yumurta ısmarlayacak mısın? Tabii her zaman. Oo, en sevdiğim abi. Güzel bir Zeki İstanbul abi. kahvaltısı yapacağız şimdi. Zeki abi sen kaç Boğaz'a yaşındasın? karşı. 39. İstanbul'da en sevdiğin şey ne? İstanbul'da en sevdiğim şey şu Boğaz manzarasında yürüyüş yapmak. Ve Şu an- onu yapıyoruz. şu an anda onu seninle. yapıyoruz, değil mi? Seni Evet. Onun için buraya getirdim. Çok iyi valla en sevdiğim aktivite. Ya şu köprü hani bir köprüden çok daha fazlası aslında baktığınızda. Yürüyüşü yaptık arkadaşlar. Rumeli Hisarı'nı görüyorsunuz. Hemen burada Lokma denilen bir yere doğru gidiyoruz. Bu arada Rumeli Hisarı ile ilgili bilmeniz gereken çok önemli bir şey öğrendim. 1452 yılında yapımına başlanıyor. Böyle büyük bir kale 4-5 ayda tamamlanıyor hatta. O zaman da İstanbul fethinin aslında burada çok büyük önemli rolünü üstleniyor. O yüzden Rumeli Hisarı o dönem için çok çok önemli bir yer. Çünkü tam boğazı kapatan bir yer. Dar boğazda kalıyor. Öyle bir hikayesi varmış. Bunu da ortamlarda satarsınız. Hadi gidelim Lokma. Hadi bir sucuklu yumurta yiyelim artık. İnşallah iyidir. Göreceğiz. Reklam yok. Deneyim üzerine videolarımız. Sadece biz varız şu an. Evet dostlar şimdi bu Lokma denilen yerdeyiz. Burada fiyatlandırma şu şekilde. Parça başı ne alırsanız. Örnek veriyorum. Şu kadar zeytin 125 lira. İşte 2 tane gevrek 125 lira. Bal kaymak ayrı fiyat. İşte sucuklu yumurta, söğüş tabağı, 2 tane peyniri ayrı fiyat. O şekilde burada seçebiliyorsunuz. Ben bunu serpmeden daha fazla sevdim. Çünkü serpme geliyor, hepsi kalıyor vesaire. Bir de böyle ikinci köprü manzaralı çok çok keyifli bir yerdeyiz. Abi afiyetler olsun. Soğutmayalım. Ulan gevrek çok özledim ya. Ekmek de bunlar kendi ocaklarında yapıyorlar galiba. Gevrek bir tık daha sıcak beklerdim. Daha önceden yapmışlar. Ama gene de çok güzel tazecik. Şimdi tada bakalım. Sucuklu yumurta koyduk. Fena değil. Müthiş değil. Çok daha iyi sucuklar var çünkü. Ama Türk kahvaltısını özlemişim. Gayet güzel. Burası kaç para tutuyor vesaire hepsini de sizlere detaylı bilgisini vereceğim. Afiyet olsun. Yedik içtik. Doydum abi. Gevrek yedim 2 tane. Sucuklu yumurta yedim. Peynir yedim. Domates yedim. Şurada oturduk. 1560 lira tutmuş. Haberiniz olsun. Burada da mantır kardeş vardı. O gitti. Yani Türkiye'de şu anda kişi başı 750 TL verip boğaz manzaralı bir yerde kahvaltı yaptın. Euro'ya çeviriyorum. 50'ye bölüyorum. Tamam mı? Kaç para yapıyor? 15 euro yapıyor. 15 euroya bunları Bali'de yiyebilir miydin? Soru işareti. Çünkü Bali'de bunlar olmuyor genelde. Orada ne yiyorduk? Avokadolu tost yiyorduk. Artık kahve içiyorduk. 8-9 euroya hallediyorduk. Ama burada biraz daha tabii dolu dolu yiyorsun. Türk kahvaltısı zaten dünyaca meşhur. O yüzden bu kıstası artık siz yapın. Ben çünkü bir şeyleri böyle kıyaslamaktan bıktım. Çevirmekten bıktım. Pahalıysa pahalı, ucuzsa ucuz işte. Artık bunun tatavasını yapmaya gerek yok. Değişen bir şey de yok. O yüzden kabullenerek, ağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdi 20 dakika daha bir yürüyelim. Yediklerimizi eritelim. Ondan sonra nereye gideceğim konusunda hiçbir bilgim yok. Otel bile daha tutmadım. Buluruz yolumuzu. Dünyada bulmuşuz. Buradan bulamayacağız. Sahilde yürüyen sayısı, balık tutan sayısı her şeyle fazla arttı. Demek ki güneş de olsa şimdi daha da fazla insan göreceğiz ama şu anda bu kadar var. Baksana herkes balık tutuyor valla. Bakıyorum böyle bir kovalara balık var mı diye de göremedim. Abi üstünü değiştirdi. Bebek de suya giriyor ama çok soğuk gerçekten. O da zaten biraz üşüdü galiba. Ayakları şey oldu.
Videoyu da aldırıyor ablaya. Burası da Mısır konsolosluğuymuş arkadaşlar. Zeki abi önceden şey dedi. Vizenin randevusunu Facebook'tan alıyorduk. Nereden nereye ya? Abi baya gitti valla. 5 Kasım şu anda arkadaşlar bu videoyu izlerseniz 5 Kasım şimdi diyeceğiniz bu video niye bu kadar geriden geliyor? Kızmayın. Çünkü bir sürü video var. Bir sürü çekiyorum. Stoklanıyor. Altyazılar ekleniyor, editleniyor falan derken süreç uzuyor. O yüzden kızmayın arkadaşlar. Evet olsun 5 Kasım'da yüzde adam ya. Tebrik ederim. Evet, Şişli'de böyle bir otel tuttum arkadaşlar. Adı The Capri diye geçiyor. Yaklaşık geceliği 2500-2600 TL. Bu kadar. Yani Laos'ta 2500 TL'ye dağ manzaralı inanılmaz bir yerde kalırken İstanbul gibi metropol bir yerde böyle cam da açık şu anda. Mesela ses geliyordur size. Böyle bir oda tutabiliyorsunuz. Temiz, güzel. Çarşaflar falan, çalışanlar ilgili. O yüzden sorun yok. 2 gün buradayız. Sonra zaten Tuzla'ya geçeceğim. Bugün sizleri bir dostumla tanıştıracağım. Hatta bir değil birden fazla dostumla tanıştıracağım. Videomuz devam edecek. Bakın burada kim var? Egemen kardeşim. Sen benim kolamı nasıl çalarsın kardeşim? Çaldım abi. Çaldın mı? Bir TL, 1 TL bir fark TL'ydi o yüzden 1 TL fark verip büyük boya geçtim abi. Kardeşim Sağ ol. ayağına sağlık. Taşişli'ye kadar geldin. Teşekkür ederim ya. Canımsın ya. Seve seve abi. Ama 100 metrelik yürüme mesafesini 20 dakika arabayla geldik. O biraz saçma oldu. Neredeyiz? İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Çok normal değil mi? Senin için normal olmayabilir abi. Bizim için çok normal. Size çok üzülüyorum. Bugün ben de üzüldüm abi. Hani bugün ben de üzüldüm. Senin videolarını izleyip, hikayelerini dinleyip hani 25 dakika arabayı böyle 100 metre için kullanmak yordu. Ama yemekle kapatacağız. Ne abi. zaman taşınıyorsun İstanbul'a? Abi zor ya zor. Çünkü burada 2 menü yiyeceğim birazdan. Hani 2 menü yiyen bir insanın İstanbul'dan taşınması, Bali'ye gitmesi zor abi. Ben Bali'de aç kalırım. Sen aç kalırsın. Ben aç kalırım bu arada. Çünkü bayağı insan aç kalıyor da kalamayacak yer değil aslında ama öyle oluyor. Ben kalırım abi bak. Hamza da biliyor. Hamza kim ya? Japon. Allah Tanır mısınız Allah. Japon Hamza da buradaymış. 皆さん元気ですか？ Her dilden biraz diyor. Yes, bueno. Sen Japonca konuşuyorsun değil mi? はい、日本語を話せます。Watashi wa Sezer. よろしくお願いします。私 Sushi nashi dai itte gerai. Böyle bir şey var mı? ね？ Sushi nashi dai itte gerai. Ben sushisiz yaşayamam demek istedim. Kandırmışlar abi. Abi bizim Japon çakma çıktı bizim abi. Akitoshi zaten böyle bir fake Japon gibi zaten. Çok da inanmamıştım. Nasıl deriz? Sushisiz asla yaşayamam gibi hani. Çok seviyorum gibisinden. Ama yaşayamam. I can't live without sushi. mesela. 寿司なきゃ生きられない。 Aynısını söylemedim. Aynısını. Ceren de burada. Hoş geldin Ceren. Bir daha de. 寿司なきゃ生きられない。 Sushi nacda yiyor. Ya kimsenin bir şey bilmediği yerde bir kişi her şeyi bilebilir. Bilecektiniz abi. YouTuber'lar küsüyormuş birbirleri doğru mu? Var mı lan öyle bir hikaye yoksa? Çok itiraflar şu an. Bir dakika şimdi dur. Karıştı ortalık. Var mı öyle bir şeyler harbiden? Ben öylesine salladım hani. Benim yok. El alemin olabilir. Ama yapmasınlar böyle şeyler. Birbirimize destek olmalıyız değil mi? Tabii tabii. Bugün 5 Kasım. Senin Goofy'nin çıkış tarihi. Yes sir. Belki bu video 2,5 ay sonra yeni yazlık ürünler gelebilir Goofy'de. Ben o sırada basket şortlarına geçiyor olabilirim abi ama teşekkür ederim. Ne demek ya? Burada hepimiz tekstilciyiz arkadaşlar. Hatta iş konuşmaya geldik. Beraber güzel projeler yapıyoruz. The Sezar'da Goofy ile Otla. Ceren Factory. Her şey olabilir. Böyle bir buluştuk hep beraber. Güzel şeyler yapacağız. Mutlu musun kardeşim? Ben mutluyum abi. Ben de çok mutluyum. Sen mutlu musun kardeşim? Fazlasıyla. Yemek yiyince daha da mutlu olacağız. Şu anda İstanbul'da neredeyiz? Cevahir'deyiz. Big Chef'e geldik. En son ne zaman Türkiye'deydin? 6 ay falan oldu ya. Ben en son Sezer abi ne yapıyorsun dedim. Gitti. Ne zaman dönüyorsun dedim. Ben dönmeyeceğim abi. dedi. Dönmeyeceğim dedim ama Bir şekilde döndün. Fiyatlar değişmiş mi? valla 120 gram köfteyi şu an burada 725 liraya yiyoruz. Bali'de. Bali'de aynı köfteyi 5 lira. Yani 250-300 liraya yerdik. Yarı yarıya yerdik. Ben doyarmışım o zaman. Sen Bu arada. sen bu arada çok Yermişim. daha mutlu doyardın ya. Kesinlikle. Öyle. Abi bende sebze ve meyve hiç yok. Ha. Hiç yok. Yani sağlıklı yani yediğime dikkat ediyorum ben biraz. Ketojenik besleniyorum. Az önce çikolata vardı. Dikkat ediyor musun gerçekten? Ediyorum Ketojenik. abi. Hayır. 2 menü yiyeceğim işte şimdi öyle düşün. Aa. Neyse biz yardımcı oluruz. Yardımcı oluruz. Arkadaşlar hoş geldiniz kanala. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Valla ben de hoş Selamlar buldum. bu arada. Selamlar. Takip edin, likelayın, aşağıdaki butona basın. Bu adam YouTuber olmuş. Eski YouTuber'lar. Takılar takılar. Olmuş valla.
O zaman hadi bize afiyet olsun. Teknolojiye. Bak şimdi böyle tabaklar 720 TL olanlar arkadaşlar. Hamzacığım bir tat bakalım nasıl bir tadı ya. Köfteden bir ye bakalım. Güzel duruyor hani. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça kal canım benim. Görüşürüz. Japonya teknolojisi. Yapan yapar abi. Nasıl? Güzel abi. İyi mi? Doyacağız mı yani? Bence de doyacağız. Sizlere de afiyet olsun kardeşim. Oo çok iyi duruyor. Sen benim kolamı aldın ha. Bugün o yüzden tek söyledim abi. Bravo. Hadi afiyet olsun. Ya videoyu böyle bitirelim kardeşim. Vlog mu şu anda? Evet vlogdayız. Ve bitirişe geldik tam. Bu sokak Sezer'le benim için özel bir sokak. Çünkü Çok. biz Sezer'le bu sokakta tanışmadık ama bu sokakta her yıl bir kere de olsa buluşup sohbet ediyoruz. Her yıl bir önceki yıldan daha farklı şeyler yaşamış oluyoruz. Bunları birbirimize aktarıyoruz. Sonra seni seviyorum diyoruz, ayrılıyoruz. Ondan sonra 6 ay sonra ya da 1 sene sonra tekrar birleşip birbirimize neler olduğunu anlatıyoruz. O yüzden şunun bir ispatıdır. İyi arkadaşlar ve birbirine değer veren insanlar kendini ve birbirini en fazla görenler değil. Arada görmediği sürede de yine de irtibatını koruyan ve birbirini gördüğü de birbirinin için en iyi şeyleri dileyen insanlardır. Bunun ispatıdır. Bu sokakta bizim bir nevi aşk yuvamız sayılır. Vay be kardeşim ne güzel konuştun. Oh, Sezer ulan be. Yılmaz'ı takip etmeyi Hikayeden adamlar Sercan. ve dünyayı gezmeyi ve artık kutuda yaşamayı ve evinizden ayrılmayı ve benim gibi olmamayı öğrenmek için Sezer'i izleyebilirsiniz. Adamsın kardeşim benim ya. Adamsın. Seni seviyorum. Ben de seni kardeşim. Görüşürüz.